16 Kasım 1532. Güney Amerika'nın en dağlarının eteklerinde, tarihte eşi görülmemiş bir olay yaşanmak üzeredir. Yalnızca 168 kişilik bir İspanyol kuvveti, 10 binlerce askere sahip bir imparatorluğu tuzağa düşürmeye hazırlanmaktadır. O dönemde İnka İmparatorluğu, dünyanın gördüğü en büyük devletlerden biriydi. Ekvatordan Şili'ye uzanan 4000 kilometrelik topraklarda 12 milyon insan yaşıyor, Sapa İnka, ilahi güneşin oğlu, bu toprakların tartışmasız hakimiydi. Ama taht kanlı bir iç savaşla el değiştirmişti. Atahualpa, kardeşi Huscar'a karşı yıllarca savaşmış ve ancak birkaç ay önce zafere ulaşmıştı. İmparatorluk yorgundu ve tarihinin en savunmasız dönemindeydi. Francisco Pizarro, Panama'dan yola çıkarak Peru kıyılarına ulaşmış, deneyimli bir konquistadordu. Yanında yalnızca 168 asker vardı ama elinde o dönem için yıkıcı avantajlar bulunuyordu: at, barut, çelik ve hesaplanmış cesaret. Pizarro'nun kuvvetleri, En dağlarını aşarak Cacamarca'ya doğru ilerledi. Atahualpa ise şehrin yakınındaki kaplıcalarda dinleniyordu, yanında devasa bir ordu bulunmasına karşın bu küçük İspanyol grubunu hiçbir zaman ciddi bir tehdit olarak görmemişti. Cacamarca, dağlarla çevrili bir ovada, ortasında geniş bir meydan bulunan küçük bir şehirdi. Pizarro bu meydanı gördüğünde planı zihninde netleşti, burası mükemmel bir pusu yeri olabilirdi. Pizarro, Atahualpa'ya bir elçi göndererek görüşme talep etti. İnka İmparatoru bunu kibirle kabul etti, yanında 10 binlerce savaşçı vardı ve bu zavallı yabancıların kendisine tehdit oluşturabileceğini hayal bile etmiyordu. O gece Pizarro adamlarını topladı ve planını açıkladı. Süvariler binaların arkasına gizlenecekti. Toplar ve tüfekler hazır tutulacaktı. Atahualpa meydana girdiğinde tek bir işaretle saldırıya geçilecekti, İmparatoru esir almak her şeyi değiştirebilirdi. 16 Kasım sabahı İspanyollar mevzilerine sessizce geçti. Dışarıda 40 bin ila 80 bin kişilik bir ordu çadır kurmuştu. Le vakti Atahualpa'nın büyük alayı, yavaş yavaş Cacamarca'ya doğru yürüyüşe geçti. Atahualpa, altın süslemeli bir tahtrevana binerek meydana girdi. Etrafındaki binlerce seçkin savaşçı şarkı söyleyerek, dans ederek ilerliyordu. Bu bir güç gösterisiydi, kimse savaş beklemiyor, kimse yaklaşan tehlikeyi sezinlemiyordu. Meydan dolmaya başladığında, İspanyol din adamı Vicente de Valverde öne çıktı. Elinde İncil ve haçla Atahualpa'ya yaklaşan Valverde, imparatordan İspanya krallığına ve Hristiyan inancına teslim olmasını talep etti. Atahualpa, İncil'i eline aldı, kulaklarına götürdü, hiçbir ses duymadı ve kitabı yere fırlattı. Valverde geri döndü ve İspanyolca haykırdı, "Çıkın!" Bu kitabı yere attı. Tanrı'ya ihanet etti. O an, her şeyin fitiliydi. Pizarro'nun işareti geldi. Binaların arkasında gizlenen süvariler atlarını mahmuzladı. Toplar ateşlendi, tüfekler patladı. Meydan bir anda duman ve gürültüye boğulurken, İnka savaşçıları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. İnka savaşçıları hiç at görmemişti, hiç barut patlaması duymamıştı. Duman ve kargaşa içinde çelik zırhlı süvarilerin arasına düştüler. Taş baltalar ve sapanlar, çeliğin karşısında işe yaramıyordu. Panik dalgalanarak yayıldı. Meydandan kaçmaya çalışan kalabalık birbirini ezdi. Tarihi kaynaklar, birkaç saat içinde 2000 ila 7000 İnka savaşçısının hayatını kaybettiğini aktarır. İspanyol saflarında ise tek bir ölü kaydedilmedi. Atahualpa'nın tahtrevanı defalarca devrilmeye çalışıldı, etrafındaki savaşçılar onu omuzlarında tutmaya devam etti, çünkü imparatorun yere dokunması kutsal bir saygısızlıktı. Sonunda Pizarro bizzat ilerledi ve Atahualpa'yı kolundan tuttu. İmparator, esir düşmüştü. Atahualpa esarette tarihin en büyük fidye teklifini sundu, tutulduğu odayı bir kez altınla, 2 kez gümüşle dolduracaktı. Pizarro kabul etti. Aylarca süren bu süreçte odalar dolduruldu ama Pizarro sözünü tutmadı. 1533 yılında, söz verilen fidye ödendikten sonra, Atahualpa idam edildi. İnka İmparatorluğu ardından gelen yıllarda çöktü.
Peki nasıl oldu da 168 adam bir imparatorluğu devirdi? Cevap yalnızca silahta değildi, teknoloji, strateji ve o tek an, Cajamarca meydanında yakılan fitil.